Herkese selam arkadaşlar. 21.12.2023 itibarıyla saat 17.45 itibarıyla kaydı alıyorum. Konumuz ada Cardano. Cardano'yu kaçırdık mı? Nereden almalıydık? Bir daha alamaz mıyız? Veya biz aldık, kar alalım mı? Satalım mı? Satmayalım mı? Döner mi? Dönmez mi? Bu gibi soruların karşılığında ki olan ve olmayan cevaplarımızı birlikte paylaşacağız. Videoya ilk kez denk gelmişsen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsan seviniriz. Twitter ve Telegram'a da üye olabilirsin. Diğer videolarımıza da bir göz atarak bizim konuya bakış açımızı anlamaya çalışmanı arzu ederiz arkadaşlar. Teknik analiz videolarına günlük bakıyorum bu arada. Söyleyeyim. 2 saatlik, 4 saatlik, 1 saatlik bakmıyoruz. Çünkü konuya uzun vadeli yatırımcı olarak yaklaştığımızdan dolayı günlük bakmanın daha avantajlı, daha net bir fikir verdiği görüşünde olduğumuzu baştan belirteyim. Ona göre konumuza geçelim. Şimdi Cardano, ada. Değil mi? Seveni çok, sevmeyeni de çok. Nedense bilmiyorum, öyle bir durumu var adanın. Seveni şöyle oluyor. Mesela Shiba gibi, Doge gibi. Hani zamanında almışındır. Paranı 20x, 50x, 100x yapmışındır. Seversin tabii. Değil mi? Şimdi Cardano'yu da bu 2021 boğasından önce Mayıs'ta veya Aralık aylarında, Ekim-Kasım aylarında alan arkadaşlar 2021 boğasının sonuna kadar beklemişlerse adayı çok seviyorlar haliyle. Niye sevmesinler? Çünkü 2021 boğasında yatırımcısının gayet hani ortalama maliyeti en dipten almayalım, buradan alsak kırılım gelene kadar beklemiş olsan 5'e katlamış paranı. Allah bereket versin. Değil mi? Tabi burada bazı enstrümanlar çok çok büyük primler yaptılar ama bir katman 2 projesine göre, yani katman 1 ve katman 2 projeleri daha yavaş hareket ediyor. Ona göre ada gayet müthiş bir performans göstermiş arkadaşlar. Şimdi 2021 boğasını kaçırdık zaten. Yapacak bir şey yok. 2021 boğasının sonunda gelenler de adadır, avax'tır, işte böyle efendim o sırada popüler olan enstrümanlara giriş yapıp bir sürü zarardalar. Hala zararda duranlar vardır tabii ki. Çünkü ben kendi adıma söyleyeyim. Ben buralarda işlem açıyorsam, uzun vadeli yatırım yapıyorsam tüccar kafasıyla bakarım. Hiçbir enstrümanı tek bir hamlede, tek bir fiyattan bütün paramla giriş yapmam. Girdiğim fiyatın da altında ben bu aldığım malı satmam. Tüccar kafasıyla baktığım için pahalıya aldığım malı niye ucuza başkasına satayım? Tam tersini yapmak için geldim çünkü. Ucuza mal alıp pahalı fiyattan başkasına satmak için geldim. Değil mi? Sonuçta 2021'in aşağı yukarı 2021 Eylül-Ekim ayından beri bekliyorsun arkadaşım, yani bekliyorsun, maliyet yapıyorsun, sinirleniyorsun, efendim söyleyeyim, psikolojin bozuluyor, burası ne zaman hareket edecek, ne zaman başlayacak, acaba batıyor muyuz, FTX krizi geldi, Luna krizi geldi. Bu arada gördüğün gibi kriptonun esas yükselen veya düşen hareketleri kriptonun kendi kendi iç dinamikleriyle alakalı arkadaşlar. Yani Amerika'nın tarım dışı mı, istihdamı yok, işsizlik oranları yok, bilmem ne, bunlar hikaye arkadaşlar. Kendi iç dinamikleri kriptodaki derin yükseliş ve derin düşüşleri daha çok tetikliyor. Burada sadece pandemiydi. Burada ortalığı kasıp kavurmuşlardı. Onun haricinde hiçbir problem yok. Ada gördüğün gibi şu pembe olan çizgimiz 200 günlük hareketli ortalama. Bu benim bulduğum bir şey değil. Bazen çünkü şey oluyor. Ya 200 günlük hareketli ortalama işte bir yayıncı var bulmuş.
çok iyi çalışıyor falan. Benim bulduğum bir şey değil arkadaşlar. Bu evrensel. Tüm teknik analiz bakan, tüm fon yöneticileri veya bakmayan ne olursa olsun tek grafik açtığın zaman ilk yapıştırman gereken hareketli ortalamadır. 200 günlük hareketli ortalama. Çünkü genel psikolojiyi sana gösterir. Büyük anlamda sana genel psikolojinin resmini verir. Hani on-chain analizi gibi düşün. On-chain analizine bakıyorsun ya, tek tek uğraşıyorsun. Oradan bir fikir, bir efendime söyleyeyim yorum çıkarmaya çalışıyorsun. İşte içeri şey girmiş, stabil coin girmiş veya içeri Bitcoin, Ethereum girmiş. Efendim çıkış var mı, giriş var mı? Onlara bakıyorsun. Al sana 200 günlük onların hepsini veriyor zaten hemen hemen. Yani hiç boşuna o kadar uğraşmana gerek yok. Burada işlem açıyorsan uzun vade, kısa vade bilemem. Senin bileceğin iş. En azından, en basitinden bile olsa bir planın ve stratejin olmak zorunda arkadaşlar. Yumurtaları hiçbir zaman aynı sepete koyamazsın. Hiçbir enstrümana tek kalemde, tek bir fiyattan bütün paranla giriş yapamazsın. Gidecek dediler, öyle diyorlar, böyle diyorlarla bu işler olmaz arkadaşlar. Hep eline verirler. Tamam mı? Yatırımcı olarak gel, ölü fiyattan mal al, güzel fiyattan da malını sat. Şimdi adada mesela kendi adıma söylüyorum 2 tane strateji, hatta 3 tane strateji güdeceğim. En basitinden arkadaşlar. Yani binlerce strateji var. Ama bu tip enstrümanlarda bak gözün açtığın zaman grafiği, baktığın zaman karakteri hemen kendini ele veriyor zaten. Tamam. Ada diyor ki ben 200 günlük benim için çok iyi bir gösterge, hareketli ortalama. 200 günlükle işlem açıp kapatabilirsin diyor bir kere. Yani 2021 dahil, 2021 ayıya dönen piyasa dahil. Orada sadece 3 tane 200 günlük üzerinde hareket yapmış. Topu sana bak 1. Buradan alalım hadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 toplam sana 2000 şuradan itibaren aldım. 2020'nin Mart'ından bu yana 200 günlükle işlem açıyorsan topu 15 tane işlem açmışsın ve parayı koyacak yer bulamamışsın. Açık söyleyeyim ya böyle bu işler. Her zaman söylüyorum Ada, Avax, Mana, Sant, Gala, Rune, Solana bunlar 200 günlüğe çok güzel riayet eden enstrümanlar. Lütfen yabana atma, bir planın stratejin mutlaka olsun. O öyle dedi, bu böyle dedi diye buralarda kör uçuşu işlemler açma, paranı heba etme. Paranı heba etme. Kolay kazanılmıyor. Öyle bastım, böyle bastım yerine bir planın, bir stratejin olsun. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda 200 gününe göre işlem açıyorsan zaten adada yakın plana girelim. 1 Kasım itibariyle ada 200 günün üzerinde kapanışı gördüğün an adayı kapmalıydın bir kere. Yani 200 günlüğe göre ben güveniyorum, işlem açıyorum diyorsan bunu alacaksın. Bu kadar basit. Ya işte ha döner ya dönerse piyasa orada birkaç tane fake yaparsa yapsın. Yapsın, zarar etmeden kar edemezsin. Yani öyle bir dünya yok yani. Ben geldim piyasaya, evet 100 bin liram var. Evet ben neyi alayım? Aldığım yerin 1 gram altına bir daha gelmesin. Senin aldığın yer piyasanın en dibi olsun. Oradan da milyon dolarlar gelsin. Yok ya. Hani keşke o kadar güzel olsaydı bu hayat. Keşke piyasa o kadar güzel olsaydı. Öyle bir şey yok. Para kaybetmeden para kazanamazsın. O yüzden hep ne diyoruz? Dilimizde tüy bitiyor. Risk ve kasa deyip duruyoruz. Geliyor yine biri oradan diyor ki ben tersteyim. Şu kadarlık mal aldım, ne yapacağım? Anca dua edebiliyoruz arkadaşlar. Altın kuralları yerine getirmediğin sürece
sana hiçbir şey söyleyemeyiz. Kendi başınasın. Zaten yine kendi başınasın da ama bu kuralları kesinlikle ilk önce yerine getirmen gerekiyor. 200 günlüğe göre anladık. Zaten 1 Kasım'da 200 günlüğün üzerinde kapanışını yaptıktan sonra adayı alman gerekiyordu. Alamadın, geçmiş olsun. 200 günlüğün çok yukarısında devam ediyor. Bu arada yine salgın var. Yeni salgınımız hoş geldi. Kışla birlikte. Dikkat edin arkadaşlar. Hastalanmamaya bakın. Gerekirse yine maskeleri takacağız. Ne diyorduk? 200 günün üzerinde burada kaçırdıysan şu anda bakıyorsun arkasından. Eğer sen 200 günlüğe göre alım yapmışsan da sen de bakıyorsun eller ensede. Bakalım nereye kadar gidecek diye. Dua ediyorsun şunun gibi mesela 2021 boğasından önce. En son ne yapmış? 6 Aralık'ta 6 Kasım'da 200 günlüğün üzerinde kapadıktan sonra 2021 Haziran'ına kadar sana malı yani kârda taşıtmış seni. Kârda devam etmişsin hayatına. Ne kadar güzel değil mi? Stres yok, o yok, bu yok. Almışın kârda 1 sene, 1,5 sene kârda taşıyorsun ürünü. Harika. Peki kısa vadeli 20 günlüğe göre işlem yapıyorsan 20 günlüğe göre işlem yapıyorsun da o da Ekim 24'te üzerinde bir fiyat üzerine attıktan sonra kırılım gelmeden yoluna devam etmiş. Bugünlerde kırılım bekliyoruz tabii ki. Bayağıdır bekliyoruz. Ama piyasa bir onu orayı tutuyorlar, öbür tarafı alıyorlar. Bir öbür tarafı tutuyorlar, öbür tarafı bırakıyorlar. Ama gerekli düzeltme gelmiyor. Yani altcoin'lerde en azından %30'luk, %40'lık bir düzeltme sağlıklı olacaktır diye düşünüyoruz. Ama bizim İstanbul borsası gibi yapıyorlar. Yani mal verecekleri tahtaları tutmak için, milleti ürkütmemek için büyük tahtalarda alım yapıyorlar. Endeksi tutuyorlar bir şekilde. O sırada da küçük tahtalardaki yatırımcı bir ümitle tutuyor elindeki malı. Hatta daha çok almaya geliyor. O sırada da büyükler güzel güzel gıdım gıdım ürkütmeden mal yediriyorlar. Klasik borsa operasyon şemasıdır arkadaşlar. Tufaya gelmeyiniz lütfen. Bu arada borsamızda da gayet güzel fiyatlar gelmeye başladı. İlk alım kademeleri bizim borsamızda. Yabana atmayın. Dünyanın en güzel borsası her zaman yüzünü güldürür insanın. Doğru düzgün tabii. Yine risk ve kasa. Doğru düzgün hisse senetleri. Kısa vadeli hareketli yani 20 günlüğe göre de 200 günlüğe göre de her şey yolunda adada şu anda arkadaşlar. Yukarı giden bir piyasa var. Zaten sen çok aşağılardan alım yaptın varsayıyorum seni. Yukarı devam ediyor. Peki ben buradan kaçırdım. Bu yeşil, sarı, kırmızı çizgilerden bahsetmeyeceğim şu anda. Merak etme. Peki ben bunu kaçırdım. Ya burada kırdığını ben gördüm veya şuradaki kırılımı gördüm ama korktum, giremedim. 200 günlüğün üzerinde kapadı. Ya burada birkaç tane fake atar diye bekledim ama devam etti yoluna. Yine kaçırdım. Ben kaçırdım yani. Peki kaçırdın mı ilelebet? Arkadaşlar her zaman girecek bir yer bulursun. Ne diyorum? Risk ve kasayı doğru düzgün yönetsen de yani gelip de buradan ben bunu kaçırdım, buradan bu gidecekmiş 3 dolara 5 dolara diye buradan evi sattım, arabayı sattım, buradan girersen hele bir de vadeli de kaldıraçlı falan işlem açarsan şimdiden geçmiş olsun diliyorum. Başka bir şey diyemeyeceğim çünkü senin adına. Doğru düzgün bir plan ve stratejiyle buralardan da girilir. Neden girilmesin? Ben kendi adıma girmem. Ben güzel bir yani en azından bir %30'luk düzeltme görmeden ben buralara giremem. Zaten %30'luk, %40'lık bir düzeltme geldiğinde hala giremiyorsan da senin için de yapacağın bir şey yok.
Risk ve kasa yönetimi tabii. Yani yine söylüyorum, öyle bodoslama dalmaktan bahsetmiyorum. Yani %30, %40, 200 günlüğün üzerine 60 piyasa, %30, %40 geri çekilme gelmiş. Sen hala alamıyorsan yapacağın bir şey yok senin için. Değil mi? Bir sürü strateji var, binlerce. 200 günlüğün üzerinde. Bakarsın kısa ortalamanın altına mı attı? Kısa ortalamanın altına attığı yerden sonra en yüksek gördüğü zirve neresi olacak? 0.68. Dersin ki ben 0.68'i geçmeden ben girmiyorum dersin. Bak, bu da bir strateji. Yani yüksekten alırsın ama dersin ki 0.68'i ben yukarı doğru kırmadan ben girmem dersin. Beklersin 0.68'i kırmasını. Kırmadı, bir baktın efendim 0.18'e geri düştü. Bak, kurtardın kendini. Kurtardın kendini. Bundan sonra da hemen kademeli alım stratejisine dönersin. Veya 200 günlüğün altında kapanış gördün, komple kaçarsın. Ya kaçarsın değil, zaten almamıştın, pardon. alan için 200 günlüğün altında kapanışta kaçmak gerekiyor sonuçta. Veyahut dediğim gibi %30, %40 düzeltme gelir. Oradan riske girersin. Hiçbir zaman büyük riskten bahsetmiyorum. Alman gerekiyor. Alman gerekiyor yani. Bu kadar basit. Çünkü burada bir mesafe olacak. O mesafeyi doldurur, buradan devam eder hayatına. Sen oradaki %30'luk, %40'lık mesafeyi de karla kapamış olursun. Güzel fiyatlardan da mal almış olabilirsin. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ya da 200 günlüğün üzerine attıktan sonra daha kısa vadeli olan 20 günlük hareketli ortalamaya dönersin. Ona göre işlem açıp kapatırsın. Sen bilirsin. Ne kadar kısa ortalamayı kısa tutup işlem açıyorsan, kırılım arıyorsan riskin daha çok artacaktır. Uzun vadeli ortalamada riskin daha az olacaktır. Hiçbir enstrümana dediğim gibi tek fiyattan, tek bir seviyeden bütün parayla giriş yapılmaz. Bu 9 kusurlu hareketin bir numarasıdır arkadaşlar. Ama her zaman bir yerden giriş yapma imkanı piyasa verecektir. Hep de vermiştir arkadaşlar. Kırılım ararsın dediğim gibi. Kırılıma göre işleme girersin. Artık şansın yaver gider mi, gitmez mi? Bu başlayan hareket boğanın başlangıcı mı? Bu birinci dalga mı? Buralardan düzeltmeler yapar. Ondan sonra 2, ondan sonra 3, sonra 4, 5 dalga yukarı devam eder mi? Bilemezsin. Her zaman kötü senaryoyu cebinde tut ki yarın öbür gün eyvah ben ne yaptım diye oturup kara kara düşünme. Önceden kötü senaryoyu da planla. Kötü senaryoyu planlarsan rahat edersin. İş olup bittikten sonra ne yapacağım diye düşünmezsin. Sen zaten önceden planlamışsındır, rahatsındır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden 200 günlüğü takip edersen buradan bir %30'luk, %40'lık düzeltme gelirse zaten kısa ortalamanın da altına atar. Ya kısa ortalamayı tekrar kırmasını beklersin ya da kısa ortalamanın altına düştüğü yerde giriş yaparsın. Bilmiyorum, sen bilirsin. Sonuçta bu yükselişin yıldızı Solana'ydı, Rune'ydi, Avax'tı. Sonradan katıldı ama Avax yıldızlardan biri oldu. Başka da katman 1, katman 2'lerden var mı giden? Yok herhalde. Şey var. Algo birazcık bir kafayı kaldırdı ama henüz istenilen bir performans göstermedi. Bakacağız arkadaşlar. Burası piyasanın döneceği yer midir? Döneceği yer olabilir. Ben 2024'ün başından itibaren, yani Ocak, Şubat, Mart diyelim. Başı dediğim ocağın birinden bahsetmiyorum. Buralardan sonra işte Ekim'in ortasında şey demeye başlamıştım. Önümüzdeki 6 ay bu piyasanın kader ayları. Bu 6 ay boyunca ne olacağı belli olmaz. Umarım güzel yerlerden, güzel maliyetlerden mal toplarız. Çünkü piyasanın başlayacak hareketin
2024'ün sonuna kadar sürebileceği görüşündeyim ben kendi adıma. Ona göre yatırımlarımızı yapıyoruz. Kanalımız daha çok yatırımcıların takıldığı, gırgır şamata yaptığı, efendime söyleyeyim, herkes kendi yaptığı araştırmasını ortaya koyduğu, beraberce baktığımız, stressiz bir şekilde takıldığımız, görüşlerimizi birbirimizle paylaştığımız bir kanaldır arkadaşlar. Uçuyoruz, kaçıyoruz. Haydi buradan koptuk. Hedef şurası. Buradan öyle kaçıyoruz. Böyle kaçıyoruz. Öyle bir kanal değil arkadaşlar. Yatırımcı kanalıdır. Senin de yatırımcı olman, piyasaya yeni girmişsen elzemdir. Paranı çarçur etmezsin. Yatırımcı kafasıyla buralarda takılırsın. Önümüzdeki 5 sene, 10 sene boyunca bir perspektif çizersin kendine ve para kazanırsın. Öbür türlü kazanacağım bütün paralar tesadüf eseri kazanılmıştır. Ben 25 senedir bu piyasalardayım. Çok öncesinden geçerli bir laf vardır. Bu piyasalarda tesadüf eseri kazanılmış paralar mutlaka geri verilir. O yüzden çok dikkatli ol. Rahat ol, risklerini böl, esas büyük paranı riski düşük enstrümanlarda değerlendir. Kripto piyasası riski en yüksek olan piyasalardan biridir. Her an her şey olabilir. Bu piyasanın üstü de boştur, altı da boştur. Yani bir sene sonra bakarsın Cardano 30 dolar olmuş. Değil mi? Bir bakmışsın 30 dolar olmuş. 3 ay sonra bakarsın Cardano 0.027 dolar olmuş. O yüzden ne diyorum? Kötü senaryo her zaman cebinde olsun. Sonra yandım anam diye ortalıkta dolaşma. Dikkat et. Umarım bu dediklerim aşağı olan sürprizler gerçekleşmez. Küçük küçük %30'luk, %40'lık düzeltmelerle önümüzdeki bir sene, 1,5 sene piyasalar yukarı doğru harekette başlamıştır inşallah. Herkesin yüzü gülsün arkadaşlar. Özellikle Türk yatırımcısı buralardan dünyanın parasını kazansın. Paraları çeksinler. Memlekete hatırı sayılır bir para gelir arkadaşlar yani. Türk yatırımcısından. Kendinize iyi bakın. Cardano yatırımcısına da başarılar diliyorum. Umarım yakında yüzlerimiz hepimizin gülmekten daha öteye kahkahalar savuracağız etrafı güzel güzel. Sağlıcakla kalınız.